Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta tutulmaların etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlayacağımız bir hafta olacak. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 14-20 Haziran haftası gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini anlatacağım. Son haftalarda tutulmalar yaşadık. Ay tutulmasıyla hayatımızdaki bazı konuları toparladık, sonuçlandırdık, yeni başlangıçlara yer açtık. Güneş tutulmasıyla yeni başlangıçları da yaşamaya başladık. Önümüzdeki 6 ay hayallerimizi, planlarımızı gerçekleştirmeye ve adımlar atmaya başlayacağız. Bu hafta Mars Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Temmuz sonuna kadar da Mars Aslan Burcu'nda olacak. Aslan Burcu'nun doğum haritamızdaki yerine göre biz de Mars'ın gücünden faydalanacağız. Bizi bazen gergin yapacak, bazen de başarılı yapacak. Sabrımızın sınandığını da hissedeceğiz. Doğum haritamızdaki Aslan Burcu'nun etkileri konusunda değişimleri de hayatımıza katacağız. Aslan Burcu sanatı, sanatçıları, sahneleri, çocukları, eğlence yerlerini, eğlenceleri, gösterişi, abartıyı, özgüveni, sürprizleri, dikkat çekici davranışları işaret eder. Mars Aslan Burcu'nda olacağı için bütün dünyada eğlence yerleriyle ilgili iş yerlerinde hareket başlayacak demektir. Gösteri sanatında hareket başlayacak demektir. Gösteriler, etkinlikler, eğlencelerle ilgili işlerden para kazanılmaya başlanacak demektir. Ancak bu hafta sonuna kadar Uranüs ve Mars ters açı yapması bu alanlardaki işlerin bu hafta kapalı olacağını, ancak 20 Haziran'dan sonra daha rahat çalışma ortamlarının olmasını da işaret ediyor. Mars Aslan Burcu'nda olduğu dönemde kalp, omurga, mide, dolaşım sistemi ve sırtla ilgili ameliyatlar ve sağlık konuları da daha fazla gündeme gelebilir. Mars Aslan Burcu'nda olmasının burçlara göre etkilerini burçlar kısmında tek tek anlatacağım. Bu hafta Güneş İkizler Burcu'nda olacak. Merkür İkizler Burcu'nda ve hala retro halinde. Venüs Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Jüpiter Balık Burcu'nda ilerliyor. Temmuz sonuna kadar Balık Burcu'nda olacak Jüpiter. Satürn Kova Burcu'nda ve retro halinde. Plüto Oğlak Burcu'nda ve retro halinde. Neptün Balık Burcu'nda ilerliyor. Transit halindeki bu planetlerin burçlar etkilerini burçlar kısmında zaten anlatacağım. Ülkelere kısa kısa bakacak olursak bu haftadan sonra İsrail daha fazla gündeme gelecek. Amerika'da yasa görüşmeleri öne çıkacak. Hukuksal alanlardaki yenilikler öne çıkacak. Azerbaycan'da ülke içinde bazı değişimler yapılmak istenecek. Ülke liderinin veya ülkedeki bazı liderlerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Hollanda'da ülke içinde iş dünyasında hareketlenmeler daha fazla olacak. Özellikle gösteri ve sanat alanlarında önümüzdeki haftadan sonra daha rahat hareket edilmeye başlanacak. İngiltere'de bu hafta iş dünyasında son aylarda iş dünyasında hareket başlamıştı zaten. Ancak bu hafta biraz gergin durumlar olabilir. Ama önümüzdeki haftadan sonra rahatça hareket edilecek, iş dünyasında büyük başarılar kazanılmaya da başlanacak. Bulgaristan'da geçen seneden beri iş dünyasında yeni sistemler kurulmaya başlandı. Şimdi bu sistemler kabul edilmeye ve yürütülmeye devam edilecek. Sene başından beri ülke içinde yeni yapılanmalarla ilgili çalışmalar yapıldıysa bu haftadan sonra bunlar daha detaylı görüşülecek. Ekim 2021 ortalarından sonra değişiklikler gündeme alınacak ve tamamlanacak. Fransa'da son aylarda iş dünyası daha hareketlendi. Son haftalarda lider konusu gündemde olmaya başladı. Yılın sonlarında lider değişikliği konusu netleşecek. Eski lider değişecek, değişmek zorunda kalacak. Ülkemizde bu hafta iş dünyası ile ilgili kısıtlamalar konuşulacak. Ancak 20 Haziran'dan sonra iş dünyası daha rahat hareket etmeye başlayacak. Ülkemizde Temmuz sonuna kadar iş dünyası daha hareketli olacak. Para kazanmak daha kolay olacak. Lider konuları çok konuşulacak. Ego savaşları olacak. Ani lider değişimleri de söz konusu olabilir.
Özellikle bu hafta başında lider konusunda ani gelişmeler de yaşanabilir. Siz de hangi ülkeyle ilgili yorum yapmamı isterseniz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Doğum haritanızı analizini kalıcı olması için ben yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Videolardaki gibi de tekniklerimi kullanmıyorum doğum haritası analizlerinde. İstediğiniz dilde de doğum haritası analizi yapabilirim. Şimdi 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta aşk hayatınızla ilgili konular daha fazla gündemimizde olmaya başlayacak. Temmuz sonuna kadar da aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar almak isteyeceksiniz. Aşk konusunda artık eski fikirleriniz de değişmeye başlayacak. Biraz daha mantıklı düşünmeye başlayacaksınız. Duygularınızla değil, mantığınızla karar almak isteyeceksiniz. Bu yüzden aşk ilişkinizi sorgulamaya da başlayacaksınız. İlişkinizle ilgili evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da sorun yaşıyorsanız ilişkinizle ilgili ayrılma kararı da alabilirsiniz. Bu hafta aşk konusunda biraz gergin de olabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünerek daha sakin kalmalısınız. Bu hafta eşinizle birlikte romantik planlar da yapabilirsiniz. Eşinizle birlikte uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Bu hafta evinizin dekorasyonuyla ilgili de biraz fazla para harcayabilirsiniz. Evinizin dekorasyonuyla ilgili değişiklikler yapmak için bu hafta güzel bir hafta olacak. Bu hafta ebeveynlerinizin sağlığıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bununla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda geçmişteki planlarınızla ilgili yeni adımlar atmak için bu hafta güzel bir hafta olacak. Arkadaşlarınızdan biriyle aniden aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Bu beklenmedik bir durum olabilir. Daha önceden başlamış ama yarım kalmış bir konu da olabilir. Aşk ve başlangıç için ani adımlar da atabilirsiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda yoğun olacaksınız. Onların hayatındaki değişim sizin de hayatınızda değişimlere neden olacak. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmek zorunda kalacaksınız. Onların hayatında yeni başlangıçlar olacak. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili özellikle eğitim konularında yeniliklerle karşılaşacaksınız. Son haftalarda topluluk önünde, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlarda daha ön planda olmaya başladınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda topluluk önünde olmakla ilgili eski fikirleriniz de artık değişmeye başladı. Artık daha fazla göz önünde olmaya başladınız. Bunu da kabullenmeye başladınız. Şimdi bu konuları daha fazla muhakeme edeceksiniz, düşüneceksiniz ve bunlardan bazı sonuçlar çıkartacaksınız. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıçlar size hem başarı kazandıracak hem de para kazandıracak. Sanatla ilgili işlerinizde başarılı olacaksınız. Yeni iş arayanlar, çocuklarla ilgili konularda, eğitimle ilgili alanlarda, sahne sanatlarıyla ilgili konularda, askeriye ile ilgili yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Konuşmalarınıza daha dikkat etmelisiniz. Onları anlamak daha zor olabilir bu hafta. Kullandığınız teknolojik alet ve elektronik aletlerde, sistemlerde daha yavaş kullanmalısınız. Yoksa bunlarla ilgili büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. 15 Haziran'da Satürn ve Uranüs arasında sert bir açı olacak. Arkadaşlarınızla ilgili geçmişte yarım kalmış para konuları
tekrar karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu arada teknolojik alet ve sistemlerle ilgili de geçmişte yarım kalmış konuları da toparlamak zorunda kalabilirsiniz. Bununla ilgili harcama yapmak zorunda da kalabilirsiniz ya da teknolojiyle ilgili, sosyal mecralarla ilgili işlerden beklediğiniz paralar varsa bunlar elinize de geçebilir. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden bunun için çok teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında çocukları ilgilendiren konularda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili duygu ve mantık karmaşası yaşayacaksınız. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili konularda gerginlikler de söz konusu olabilir. Onların başarılarına da şahit olabilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili de duygu ve mantık karmaşası yaşayacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar da alabilirsiniz. Haftanın ortasında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Sizin sağlığınız söz konusu olabilir. Çocuk veya çocuklarınızın sağlığı söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili konularda sonuçlar alacaksınız. Son aylarda sizi üzen konuları artık geride de bırakacaksınız. Hafta ortasında kamuyla ilgili, hizmet sektörüyle ilgili, sağlıkla ilgili konularda da beklediğiniz haberleri varsa bunları da alabilirsiniz. Hafta sonunda ikili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. İlişkilerinizle ilgili konuları da bu görüşmeler sonunda toparlayacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili hafta sonunda evlilik kararı da alabilirsiniz ya da evlilik organizasyonlarınız varsa hafta sonunda bunları tamamlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Evinizle, ailenizle ilgilenmeniz konusunda Mars size bu hafta baskı yapacak. Bu hafta evle ilgili konular sizi biraz gergin yapabilir. Öncelikle evinizle ilgilenmeniz gerektiğini anlayın. Evinizde daha fazla zaman geçireceğinizi anlayın. Bunlarla ilgili ne yaparsanız size iyi gelir bunu düşünün. Mars'a karşı koymayın. Mars'ın gücünü kabullenin. Onunla mücadele etmeyin. Evinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Ev taşıyabilirsiniz. Evde tamiratlar yapabilirsiniz. Evinizde bitkilerle de vakit geçirebilirsiniz. Yemekler de yapabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular da sizin gündeminizde olacak. Onlarla ilgili de yeni haberler alabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Eşinizle ilgili de bazı gergin durumlar yaşanabilir. Bunların olabileceğini düşünerek sakin olmaya da çalışmalısınız. Gayrimenkul alanında, yemek sektöründe, dekorasyonla ilgili alanlarda, evle ilgili alanlarda işleriniz varsa bu hafta bunlarla yoğun olacaksınız. Bu işlerinizle ilgili değişimler yapmak zorunda da kalabilirsiniz. İş yerinizi değiştirebilirsiniz, işinizi değiştirebilirsiniz, işinizde terfi de alabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili planlarınızı da bu hafta tamamlayacaksınız. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk uzun sürecek bir aşk olacak. Mars ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar bu hafta işlerinizle ilgili yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz çok başarılı olacaksınız. İşinizde terfi alabilirsiniz. İşinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Sabredemezseniz işten ayrılabilir ya da başka iş aramak zorunda kalabilirsiniz. Para konusu hala gündemimizde. Olumlu para konularıyla karşılaşacaksınız. Ancak parayla ilgili işlemleri yaparken teknolojik alet ve sistemleri daha yavaş kullanmalısınız. Yoksa büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Para konularında bazı hatalarla da karşılaşabilirsiniz. Daha sakin olmalısınız.
İşinizle ilgili geçmişte yarım kalmış konuları toparlayacaksınız. Bu hafta işiniz, eviniz, aileniz veya eşinizle bağlantılı olarak bir konuda ani bir haber alabilirsiniz, ani kararlar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz gergin yapabilir ya da bazı taşlar yerine oturabilir. Bu hafta kardeşlerinizin duygusal hayatıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Duygusal hayatıyla ilgili değişikliklerde onun yanında olacaksınız. Sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili planlarınızı bu hafta toparlayacaksınız. Toparlamak kolay olacak. Sosyal mecralar, sosyal alanlar size daha fazla kazançlar da sağlayacak. Sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili dersler almak için de bu hafta çok uygun. Temmuz sonuna kadar alacağınız eğitimler size daha fazla para kazandıracak. Bunu değerlendirmelisiniz. Son aylarda hayatınızda yeni başlangıçlar olmaya başladı. Aniden karşınıza çıkan konular sizin planlarınızı değiştirmenize de neden oldu. Siz önümüzdeki 5 sene plan yapamayacaksınız. Planlarınızı uygulamak zor olacak. Bu yüzden siz hayal kurun. Hayallerinizin aniden gerçekleşeceğini de göreceksiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı paylaşırsanız bana destek olursunuz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında evinizde vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle birlikte planlar yapabilirsiniz. Uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz ev taşıma, evde tadilatlar yapmak için hafta başı uygun olacak. Bunları hızlıca toparlayacaksınız. Evinizle ilgili konuları artık tamamlayacaksınız. Ebeveynlerinizle hafta başında vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren bazı konuları da hafta başında sonuçlandıracaksınız. Hafta başında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Haftanın ortasında çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konuların sonuçlandığını göreceksiniz. Çocuklarınızla ilgili son aylarda karşınıza çıkan yenilikleri artık daha kolay kabulleneceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta ortasında aşk ilişkinizle ilgili bazı konuları toparlayacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili de artık net kararlar alacaksınız. Hafta sonunda sağlığınızla ilgili ilgileneceksiniz. Sağlığınızla ilgili bazı konuları artık geride kaldığını göreceksiniz. Geçmişte yaşadıklarınız artık bitti diyeceksiniz. Hafta sonunda sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamu alanlarından haber bekliyorsanız bu haberleri de hafta sonunda alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, İş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta Güneş burcunuzda, yani ikizler burcunda devam ediyor. Bu hafta doğanların doğum günleri kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Güneş size güç veriyor. Geçen haftaki güneş tutulmasıyla birlikte enerjiniz de yükseldi. Şimdi hayatınızı düzene koymaya başlayacaksınız. Son bir senedir hayatınızda değişimleri yapamadıysanız artık harekete geçme zamanı başlıyor. Hayatınızda 180 derece değişim olacak. Bunu kabullenin. Hedeflerinizi belirleyin. Bu sene sonuna kadar bunları tamamlayın. Bu haftadan sonra ilişkilerinize düzen kurmaya çalışacaksınız. Düzen kurmaya başlayacaksınız. Evliliğinizi sorgulamaya başlayacaksınız. İlişkinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Eşinizin farklı özelliklerini görmeye başlayacaksınız ve bunları muhakeme etmeye başlayacaksınız. Bunları düşünecek ve eşinizle ilgili kararlar almak isteyeceksiniz. Aşk ilişkinizde de yeni düşünceleriniz olacak. Ya evlilik kararı alacaksınız ve bu sene sonuna kadar bunu uygulayacaksınız. Yeni bir hayata başlayacaksınız ya da belki aşk ilişkinizi bitirme kararı da alacaksınız ve ayrılacaksınız.
Başka şehirde, başka ülkede yaşama fikriniz varsa, sene başından beri bununla ilgili adımlar attıysanız, şimdi bu adımları hızlandıracaksınız. Ekim ortasına kadar bu konularla ilgili gelişmeler olacak. Ekim ortasından sonra bunlar hız kazanacak. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla, ilişkilerinizde bazı gergin durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünerek sabırlı olmalısınız. Böylece büyük sorunlar yaşamazsınız. Bu hafta kardeşlerinizin, akrabalarınızın, komşularınızın hayatındaki değişimlere de şahit olabilirsiniz. Bu değişimlerde onların yanında da olacaksınız. Bu hafta para konularını çok konuşacaksınız. Parayla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Yeni yatırım planlarıyla ilgili araştırmalar da yapacaksınız. Gayrimenkul alım satımıyla ilgili belki bu konularda yeni adımlar da atabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, sanatla ilgili, sahnelerle ilgili, çocuklarla ilgili sektörde, basın yayınla, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili bölümlerinde işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Parasal olarak bu hafta güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Para konusunda şans sizinle olacak. Bu hafta iletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Bunları kullanırken daha yavaş olmalısınız, daha sakin olmalısınız, hızdan kaçınmalısınız. Yoksa büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler sene başından beri karşınıza çıkan konuları bu hafta biraz düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz. Eskiden yarım kalan konuları da toparlayacaksınız. Sene başından beri uzun yollarla ilgili kurduğunuz hayalleri artık gerçekleştirebilirsiniz. Geçmişte yaptığınız planları Ekim ortasına kadar da tamamlayacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı da paylaşırsanız bana destek olursunuz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak, haftanın başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatındaki başlangıçlarla ilgili haberleri de alabilirsiniz. Basın yayınla, medyayla, iletişimle, lojistikle ve pazarlamayla ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta başında bunların haberlerini de alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Uzun zamandır yapmayı planladığınız evinizle ilgili değişiklikleri de tamamlayacaksınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları da gündeminizde ise bunları da toparlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda da hafta ortasında bazı sonuçları alabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda da yine bazı sonuçları alabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili önümüzdeki hafta daha net kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Haftanın sonunda aşk ilişkinizle ilgili güzel zamanlar geçireceksiniz. Bunun için şimdiden planlar yapabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili de bazı konular sonuçlanacak. Kardeş veya akrabalarınızın çocuklarıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son aylarda hayatınızı düzene koymak için çok mücadele ettiniz. Sürekli yeni şeylerle karşılaştınız. Bu yenilikleri anlamaya çalıştınız. Bu yenilikleri kabullenmeye çalıştınız. Artık daha rahat kabulleneceksiniz. Yeni düzenle devam etmeye çalışacaksınız. Son aylarda yaşadığınız gerginlikler artık bitti. Evinizle ilgili, eşinizle ilgili, işinizle ilgili gergin durumlar artık geride kaldı. Şimdi daha sakin ilerleyeceksiniz. Son aylarda yaşadıklarınızı düşüneceksiniz. Bunlarla ilgili yaptığınız değişimleri de toparlayacaksınız. Venüs burcunuzda ilerliyor. Duygusal hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak bu hafta.
Konulara ve olaylara daha duygusal yaklaşacaksınız. Ancak altındaki sebepleri de mutlaka araştıracaksınız. Bence bu güzel enerjileri boşa harcamayın. Çevrenizdeki kişilerle olan duygusal bağlarınızı sorgulamadan kabul edin. Bunu güzellikleriyle paylaşmaya çalışın. Aşk ilişkinizle ilgili son haftalarda kafanız karıştı. Artık daha net kararlar almak isteyeceksiniz. Kararlarınızda bu hafta duygusal kararlar alabileceksiniz. Yeni iş arayanlar sanat sektöründe, sahne sanatları alanlarında, çocuklarla ilgili alanlarda yeni işler karşınıza çıkabilir. Bu sektörlerde finans alanlarında işler, finans bölümlerinde işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Evliliğiniz veya ilişkinizle ilgili kafanızdaki sorulara önümüzdeki haftadan sonra daha net cevaplar alacaksınız. Bu hafta çok fazla gündeme getirmeyin bence. Bu hafta iş konusunda şanslı olacaksınız. İşiniz varsa parasal olarak da güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Para konusunda da şanslı olacaksınız. Son haftalarda çalıştınız, mücadele ettiniz, işleriniz yoğundu. Şimdi bu işlerden daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Bu hafta ruhsal olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Son haftalarda kendi kendinize konuşmaya başlamıştınız. Bu hafta da buna biraz devam edeceksiniz. Ancak kafanızı toparlamak daha kolay olacak. Kendinize yüklenmekten vazgeçeceksiniz. Kendinizi hırpalamaktan vazgeçeceksiniz. Her şeyi algılamak daha kolay olacak. Bu hafta yurt dışından haberler alabilirsiniz. Bu konuda da şanslı olacaksınız. Sizi mutlu edecek haberler alabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta şanslı olacaksınız. Sınavlarınız varsa başarılı olacaksınız. Uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Bu hafta bu yolculuklar size iyi gelecek. Daha önceden yaptığınız sözleşmelerle ilgili konular tekrar karşınıza çıkabilir. Bu konuları toparlamak zorunda da kalacaksınız. Daha önceden yarım kalmış banka işlemlerinizle de ilgilenmek zorunda da kalacaksınız. Mistik konularla, kitaplarla, sezgilerle, yazı yazmakla, şiir yazmakla ilgili işleriniz varsa bu hafta çok yoğun olacaksınız bu işlerde. Bu konularda daha önce başlangıç yaptıysanız bu hafta başarılı olacaksınız. Bu konulardan para daha fazla kazanacaksınız. Sezgileriniz kuvvetli olacak. Ancak mantık süzgecinden geçireceksiniz. Sezgilerinizi sürekli sorgulayacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı da paylaşırsanız diğer sosyal mecralarda bana destek olursunuz. Şimdiden bunun için de teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında para konusunda güzel gelişmelerin haberini alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçebilir. İşle ilgili beklediğiniz para yine elinize gelebilir. Aylardır gündemde olan para konuları sonuçlanabilir. Yeni para kaynaklar yaratma konuları da gündeme gelebilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuların sonuçlandığını da göreceksiniz. Ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak için de hafta sonu uygun olacak. Son aylarda bunu planladıysanız artık sonuçlandıracaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili de hafta sonunda bazı konular sonuçlanacak. Hafta sonunda ebeveynlerinizle daha fazla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta sonunda eşinizin para konuları da gündeme gelebilir. Bununla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta Mars burcunuzda ilerliyor. Bu haftadan sonra bu sizi biraz gergin yapmaya başlayacak ama bir yandan da hayatınıza düzen katmaya başlayacaksınız.
İşinizle ilgili, evinizle ilgili, ailenizle ilgili, eşinizle ilgili konuları toparlamaya çalışacaksınız. Son senelerde net karar alamadıysanız artık karar alma zamanı başlıyor. Temmuz sonuna kadar bitişler ve başlangıçlar yaşayacaksınız. Bu hafta hayatınızdaki değişimleri anlamaya başlayacaksınız. Bir yandan da ruhsal olarak kendinizi yeniliklere, değişikliklere hazırlayacaksınız. Bir yandan da bu değişimleri gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Kendi kendinize zaman geçirmek isteyeceksiniz. Kendinize zaman ayırmak zor olacak. Ancak buna fırsat yaratmalısınız. Yoksa sorunlarla mücadele etmeniz zor olabilir. İşi olanlar işle yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir. İşinizle ilgili değişimlere zorlayabilir. İş yerinizi değiştirebilirsiniz. İş alanınızı değiştirebilirsiniz. İşten ayrılabilirsiniz veya işinizde terfi de alabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta iş bulmanız kolay olacak. Algılarınızı açın. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Bu hafta başlayacağınız işler uzun süreli işler olacak. Bu hafta iş görüşmeleri yaparsanız hemen de başlangıç yapabilirsiniz. Son bir senedir sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yenilikler karşınıza çıktı. Bunları anlamaya çalıştınız, algılamaya çalıştınız. Bunlar sizin hayatınızda bazı alanların 180 derece değişmesine de neden oldu. Bu haftadan sonra sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha farklı yenilikler karşınıza çıkacak. Şimdi bunları anlamaya çalışacaksınız. Bunları algılamaya çalışacaksınız. Çünkü bunlardan çok fayda sağlayacaksınız. Son haftalarda sporla ilgili ertelediğiniz konuları bu hafta tamamlayabilirsiniz. Sporla ilgili yazı, kitap, iletişim, medya, pazarlama konularıyla da ilgilenebileceksiniz. Bunlarla ilgili daha önceden yaptığınız planları artık bu hafta tamamlayacaksınız. Spor yaparken daha yavaş olmalısınız. Kullandığınız aletlere de daha fazla dikkat etmelisiniz. Yoksa sorunlar da yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar bu haftadan sonra yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi çok bunaltacak. Her şeyi bırakıp kaçmak isteyeceksiniz. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşüneceksiniz. Ama bu duruma sabretmelisiniz. Bu hafta eğitim hayatınızda atacağınız yeni adımlar başarılı olmanızı sağlayacak. İlerleyen zamanlarda bu başarıların faydasını da göreceksiniz. Temmuz sonuna kadar eğitim konularında yoğun olacaksınız ve başarılı olacaksınız. Hafta ortasında hayatınızda büyük bir değişim yaşayacaksınız. Bu beklenmedik bir konu olabilir. Özellikle işle ilgili ani ve büyük bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki 5 sene iş konusunda ani bitişler, ani başlangıçlar hep olacak. Bunu hemen her videoda söyleyeceğim. Bunun bilincinde olun. Çalışacağınız işlerde, kısa vadeli projelerde çalışacağınızı da bilirseniz bu durumu rahat atlatırsınız, gergin olmazsınız. Bu hafta duygularınız yoğun olacak. Ruhsal olarak duygularınızı kontrol etmek biraz zor olacak. Duygularınızı kendi içinizde yaşamak isteyeceksiniz. Bu hafta ikili ilişkilerinizle ilgili kendi içinizde muhakemeler yapacaksınız. Sene başından beri neler yaşadınız, bunları düşüneceksiniz. Belki bazı kararlar da almak isteyeceksiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı da tamamlayabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı diğer sosyal ağlarda paylaşırsanız da bana destek olursunuz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Tamamlamayı bekleyen konuları tamamlayacaksınız. Özellikle duygusal hayatınızdaki iniş çıkışları toparlayacaksınız. Ruhsal olarak kendinizi toparlayacaksınız. Duygu ve mantık karmaşası çok fazla yaşayacaksınız. İş görüşmeleriniz için hafta başına randevu verebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz için ve güçlü hissedeceğiniz için iş görüşmelerinde hafta başında başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgilenenler hafta boyunca başarılı olacaksınız. Hafta ortasında parasal olarak güzel haberler alabilirsiniz. Para kazanma konusunda da yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak.
Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuları artık kabulleneceksiniz. Onların hayatındaki değişimleri kabulleneceksiniz. Hafta sonunda kardeşlerinizle veya akrabalarınızla birlikte de zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta iş konusunda görüşmeler yapacaksınız. Eğer işiniz varsa başarılı olacaksınız. İşinizde güneş gibi parlayacaksınız. İşiniz yoksa da hafta boyunca görüşmeler yapabilirsiniz. Bu görüşmelerde başarılı olacaksınız. Yeni başlangıçlarda çok kolay yapabilirsiniz. Eski iş konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Kafanız karışabilir. Bu konuları artık belki geride bırakacaksınız. İşle ilgili yeni konulara bence odaklanmalısınız. İşinizle ilgili teknolojik alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha sakin olursanız, bunları yavaş kullanırsanız büyük sorunlar yaşamazsınız. Eğitimle ilgili bu hafta çok başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili geçmişte yarım kalmış konuları bu hafta toparlamak daha kolay olacak. Bu hafta sosyal mecralardan, sosyal alanlardan parasal kazançlar da sağlayabilirsiniz. Bu alanlarda yeni parasal konularda karşınıza çıkabilir. Son haftalarda arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Onlarla ilişkilerinizi sürekli sorguladınız. Bazı arkadaşlarınızla belki gergin durumlarda yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla daha duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Eski konuları konuşacaksınız ve sorunları çözeceksiniz. Son haftalarda arkadaşlarınızla birlikte iş yapmaya başladıysanız bu hafta bu işlerden para kazanmaya da başlayacaksınız. Son aylarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda çok fazla zaman geçirdiniz. Sosyal mecralarda işler yapmaya başladınız. Bu işlerle mücadele ettiniz, başlangıçlar yaptınız. Umarım başladınız. Şimdi bu işlerden para kazanma zamanı başlıyor. Geçen hafta bu konularda para kazanmaya başladınız. Bundan sonraki süreçte de sürekli para kazanmaya devam edeceksiniz. Bu hafta ruhsal olarak biraz yorgun olacaksınız. İçinizde fırtınalar kopacak. Bu fırtınaları iyi yönetirseniz çok başarılı olursunuz. Kendi içinizdeki gücü biraz beslemelisiniz. Mesela sanatla ilgilenirseniz güzel eserler çıkartabilirsiniz. Çocuklarla ilgilenirseniz hem onlara hem kendinize daha faydalı olabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk ilişkisiyle ilgili önümüzdeki hafta daha net kararlar alabilirsiniz. Sene başından beri sağlıkla ilgili konular karşınıza çıktı. Bazen bu sizi üzdü. Bazen kolay çözümler ürettiniz. Eskiden yarım kalmış sağlık konularını bu hafta toparlayacaksınız. Sağlıkla ilgili geçmişte yaşadıklarınızla ilgili kontrolleri de yaptırabilirsiniz. Hafta sonunda eğitimle ilgili ani gelişecek bir konu sizin psikolojinizi etkileyebilir. Buna da hazırlıklı olursanız, sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta ilişkiler konusunda şanslı olacaksınız. Yapacağınız görüşmelerden çok şey öğreneceksiniz. Evlilik organizasyonlarınızı da yapabilirsiniz. Bu evlilik şanslı bir evlilik olacak. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı diğer sosyal ağlarda paylaşırsanız bana destek olursunuz. Şimdiden bu desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında biraz depresif olabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Duygusal ve ruhsal hayatınızla ilgili muhakemeler yapacaksınız. Biraz da gergin olabilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Birçok konuyu toparlayacaksınız ve belki bazı kararlar da alacaksınız.
Evlilik organizasyonunuzu da hafta ortasında tamamlayabilirsiniz. Sorunlu giden ilişkinizi veya evliliğinizi de hafta ortasında sonlandırabilirsiniz. Ortaklık konularında da sonuçları alabilirsiniz. İşinizle ilgili son 6 aydır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını da alabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. İş ve eğitim konusunda hafta ortasında güçlü ve başarılı olacaksınız. Görüşmelerinizde ve sınavlarınızda başarılı olacaksınız. Haftanın son günlerinde parasal olarak olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak. Beklediğiniz para varsa elinize geçecek. Para konusunda beklentileriniz sonuçlanacak. Yatırımla ilgili artık daha net kararlar alacaksınız ve uygulayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda iş veya eğitim konuları sizi çok yordu. Mayıs ve Haziran aylarında iş veya eğitim konularıyla ilgilenmekten yoruldunuz. Eğer eğitimle ilgili işiniz varsa daha fazla yoruldunuz. Şimdi artık bu yorgunluğun üstüne kahve içme zamanı başlıyor. Bu haftadan sonra daha rahat olacaksınız. Sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirmeye de başlayacaksınız. Son aylarda emek verip çalıştıysanız artık emeklerinizin karşılığını da alacaksınız. Bu hafta işlerinizden daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Eğitim konularındaki emeklerinizin karşılığı da büyük başarılar olacak. Eğer sosyal mecralarda işleriniz varsa bu hafta bunlarla da yoğun olacaksınız. Sosyal mecralardaki işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız bu hafta çok uygun olacak. Sosyal mecralarla ilgili başlangıçları da bu hafta yapabilirsiniz. Bu başlangıç size büyük başarıları ve büyük kazançları da getirecek. Temmuz sonuna kadar karşınıza çok fazla yeni kişi çıkacak. Bu yeni kişilerle çok çabuk arkadaş olacaksınız. Onlardan çok şey öğreneceksiniz. Onlar da sizden çok şey öğrenecek. Arkadaşlarınızla yapacağınız işlerde de kolay para kazanacaksınız. Arkadaşlarınız işlerinizle ilgili size çok destek olacak. Temmuz sonuna kadar arkadaşlarınızla ilişkilerinizde muhakeme edeceksiniz. Bazen gereksiz yere tartışmaları da yaşayabilirsiniz. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Yeni iş arayanlar, sanatla ilgili, çocukları ilgilendiren alanlarda, sahne sanatlarıyla ilgili alanlarda yeni işler karşınıza çıkabilir. İşiniz varsa sosyal mecraları, sosyal alanları, e-ticaret gibi alanları daha fazla kullanırsanız çok başarılı olursunuz. Çok para kazanabilirsiniz. Bu hafta işlerinizden daha fazla para kazanacaksınız. İşinizle ilgili beklediğiniz para da varsa bu hafta bu para elinize geçebilir. Yeni aşk arayanlar, işle ilgili alanlarda, iş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. İş arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Duygusal bir başlangıç yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa bu işlerde yoğun olacaksınız. Bu işlerle ilgili güneş gibi parlayacaksınız. Çok fayda sağlayacaksınız. Geçmişte yarım kalmış konularda görüşeceksiniz ve toparlayacaksınız. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, başka şehirlerle bağlantılı işleriniz varsa, iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişimde kullanacağınız teknolojik alet ve sistemlerde sorun yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini bilin. Daha dikkatli olun, daha sabırlı olun. Böylece sorun yaşamazsınız. Eğitimle ilgilenenler, eğitim konusunda bu hafta başarılı olacaksınız. Eskiden yarım kalmış konuları daha kolay toparlayacaksınız. Sağlık konusunda Temmuz sonuna kadar siz şifacı olacaksınız. Bunu kullanmalısınız. Hem sizin sağlığınız için hem çevrenizdekilerin sağlığı için şifacı yanınızı kullanmalısınız. Bu size psikolojik olarak da iyi gelecektir. Mistik konulardan, psikik güçlerden de destek alabilirsiniz. Aralık 2020'den beri aşkla ilgili karşınıza ne çıktı? Bunları durup bir düşünün.
Aşkla ilgili nasıl bir sınav içindeydiniz? Bunu bir düşünün. Bu sınavdan ne dersler çıkartmalısınız? Bunu da düşünün. Ekim sonuna kadar aşkla ilgili konuları muhakeme edeceksiniz. Geçmişte yarım kalmış konuları tamamlayacaksınız. Tamamlamak zorundasınız. Konuyu geçmişte bırakmalısınız. Ekim 2021 ortasından itibaren de aşk konusunda yenilikler karşınıza çıkacak. Bu belki aşk ilişkinizde evlilik kararı olabilir, belki de ayrılık kararı olabilir. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı diğer sosyal mecralarda paylaşırsanız da bana destek olursunuz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlardaki işlerinizde büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Bu alanlarda beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Topluluk önünde başarılı olacaksınız. E-ticaret gibi teknolojik ortamlarda yaptığınız çalışmalarınızı da artık sonuçlandırabilirsiniz. Hafta ortasında içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Kafanızda birçok konuyu detaylıca düşünmek isteyeceksiniz. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Birçok konuyu toparlayacaksınız. İşle ilgili görüşmeler için güzel enerjiler olacak. Görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Sosyal mecralardaki işleriniz varsa bunlarla ilgili de hafta sonunda başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda da başarılı olacaksınız. Sınavlarınız varsa da bunları kolayca tamamlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda uzun yollarla ilgili konularda biraz gerildiniz, gitmek istediniz, gidemediniz. Uzun yollar yapmak bazen zor oldu, bazen mecbur kaldınız. Uzun yolculuklarla ilgili zorluklar artık geride kaldı. Son haftalarda eğer işinizle ilgili uzun yolculuklar yaptıysanız şimdi bu işlerden para kazanmaya başlayacaksınız. Uzak yerlerden beklediğiniz paralar da elinize geçmeye başlayacak. Son aylarda eğitimle ilgili konular sizi çok yordu. Bazen gerildiniz, bazen başarılar kazandınız. Bu haftadan sonra bu durum biraz daha devam edecek. Eğer sabırlı olursanız büyük başarılar kazanacaksınız. Bu hafta uzaktaki kişilerle görüşmeler yapacaksınız. Duygusal görüşmeler yapabilirsiniz. Duygusal ilişkinizle ilgili görüşmeler de yapabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle uzun yolculukta yapabilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Bu hafta iş konularıyla o kadar yoğun olacaksınız ki bu yoğunluk bazen sizi bunaltacak derecede olabilir. İşinizle ilgili değişimlere de hazır olmalısınız. Sizin kontrolünüz dışında gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu ya terfi konusu olabilir, ya işten ayrılma konusu olabilir. İşinizde yer değiştirme, iş yerinizde değişimler de söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili yapılan planlarda değişimlerle de karşılaşabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta iş başvuruları yapmak için güzel bir hafta olacak. Mümkün olduğu kadar sürekli başvuru yapın. İş görüşmelerine gidin. Bu görüşmelerden sonuç alacaksınız. Başvuruların cevaplarını da önümüzdeki hafta çok rahat alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda da görüşmeler yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili yeni haberler alabilirsiniz. İşlerinizle ilgili yeni gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Bu hafta işlerinizle ilgili sözleşmeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer daha önceden planlarınız varsa imzalarınızı atabilirsiniz. Ancak yeni bir konuysa imzalayacağınız şeylere dikkat etmelisiniz. Dikkatli okursanız, tekrar gözden geçirirseniz, yavaş hareket ederseniz sorun yaşamazsınız. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Çocuk konusunda yeni şeyler öğreneceksiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda şanslı da olacaksınız.
Son haftalarda borç alacak konuları sizi biraz meşgul ettiği, alacaklarınızı almaya çalıştınız, borçlarınızı kapatmaya çalıştınız. Bu konularda yoruldunuz. Bu hafta borçlarınızı ödemek daha kolay olacak. Eski borç konuları da gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili görüşme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunları toparlamak zorunda kalacaksınız. Hafta ortasında eşinizle ilgili veya ortağınızla ilgili veya iş arkadaşlarınızla ilgili ani ve beklenmedik bir konuda karşınıza çıkabilir. Bu para konusu olabilir. Bu sizi etkileyecek bir konu olacak. Bu hafta banka işlemleriyle daha fazla gündeminizde olacak. Banka işlemlerinizde kullanacağınız alet ve sistemleri de daha yavaş kullanmalısınız. Daha fazla dikkat etmelisiniz. Bazen 2 kere okumak, yazmak zorunda kalabilirsiniz. Sabırlı olursanız, yavaş olursanız sorun yaşamazsınız. Bu hafta aşk konusunda şanslı olacaksınız. Duygularınızı paylaşmak daha kolay olacak. Aşk ilişkinizden çok şey öğreneceksiniz. Haftaya gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı diğer sosyal ağlarda paylaşırsanız da bana destek olursunuz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün bakacak olursak hafta başında iş konusunda yeni haberler alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte hayatınızda değişimler de başlayacak. İşle ilgili büyük bir başlangıç yapabilirsiniz. İş konusunda hafta başında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Eğitim konularında başlangıçlar yapacaksınız. Güzel haberler alabilirsiniz. Hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizi sonuçlandıracaksınız. Bunlarla ilgili son aylarda yaptığınız çalışmaları da tamamlayacaksınız. Hafta ortasında arkadaşlarınızla ilgili sonuçları göreceksiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla zaman geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Hafta sonunda biraz depresif olabilirsiniz. İç dünyanızdaki konuları düşüneceksiniz, ölçeceksiniz. Bazı muhakemeler yapacaksınız. Enerjinizi toplayacak konulara odaklanmalısınız. Böylece hafta başına hazırlıklı olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son aylarda, son haftalarda hayatınızda düzen kurmaya çalıştınız. Evinizle ilgili, işinizle ilgili, hayatınızla ilgili, ilişkinizle ilgili konuları toparlamaya çalıştınız. Yoğundunuz, yoruldunuz. Bu haftadan sonra biraz olsun gezmek size iyi gelecek. Bu hafta uzun yolculuk planlarınızı yapmaya başlayın. Temmuz sonuna kadar uzun yolculuklar yapacaksınız. Bu hafta uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Eşinizle ilgili, ilişkinizle ilgili konular nedeniyle de uzun yolculuklar yapabilirsiniz. İlişkiler konusu hala gündeminizde. Karşınızdaki kişiyle iletişimde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu sorun yaratabilir. Konuşurken ve dinlerken daha yavaş olmalısınız. Daha anlayışlı olmalısınız. Bu hafta borç alacak konusu gündeminizde olacak. Borçlarınızı ödemek daha kolay olacak. Bu hafta eşinizle ilgili, evinizle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili konularda biraz fazla harcamalar yapabilirsiniz. Eşinizle ilgili para konularıyla da hukuksal durumlar varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeler de olabilir. Bu hafta borç alacak konularıyla ilgileneceksiniz. Özellikle eşiniz veya ortağınızla ilgili borçlar karşınıza çıkabilir. Bunları ödemek de daha kolay olacak. Eğitimle ilgilenenler bu hafta yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir, sabrınızı sınayabilir. Sabırlı olursanız Temmuz sonuna kadar eğitim konularında başarılı olacaksınız. Evli ve ilişkisi olanlar romantik planlarınızı yapın. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Ameliyat, estetik ve güzellikle ilgili, sağlıkla ilgili konularda harcamalar da yapabilirsiniz.
bu işlemlerinizi bu hafta yaptırabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı da tamamlayabilirsiniz. Bununla ilgili harcamalarda daha fazla yapabilirsiniz. Bu hafta ev, aile konusunda şanslı olacaksınız. Evinizde daha fazla huzurlu olacaksınız. Eşinizle ilişkiniz daha uyumlu, duygusal ve güzel olacak. Ebeveynlerinizle ilgili konuları biraz abartabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili duygusal olarak da yoğun olacaksınız. Sene başından beri kardeşleriniz, komşularınız veya akrabalarınızla ilgili değişiklikler oldu. Belki onların hayatında değişim oldu. Bunları kabul etmek zorunda kaldınız. Belki yeni kardeşiniz oldu, yeni komşularınız oldu, yeni akrabalarınız oldu. Şimdi bu ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Onlardan neler öğrendiniz, sizin hayatınıza neler kattılar, bunları düşüneceksiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı diğer sosyal ağlarda paylaşırsanız da bana destek olursunuz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak haftanın başında partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzun yolculuklar ve uzak yerlerle ilgili duygusal zamanlarda yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konularda da yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konularında yeni başlangıçlar olacak. Eğitimle ilgili yeni planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Bu hafta eğitim konusunda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Sınavlarınızda da bu hafta başarılı olacaksınız. Hafta ortasında işinizle ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte başlangıçlar yapacaksınız. İşlerinizi hafta ortasında daha kolay toparlayacaksınız. Hafta ortasında işinizle ilgili büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Haftanın son günlerinde de sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili, e-ticaret gibi konularda bazı sonuçları alacaksınız. Bunlarla ilgili konuları da yine toparlayacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partnerinizle birlikte arkadaş ortamlarında da bulunabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Bazıları evlilik planlarını gerçekleştirdi, bazıları ilişkisini sorguladı, bazıları ayrıldı. Şimdi bu konuları toparlayacaksınız. Aldığınız kararlara alışmaya çalışacaksınız. Bu hafta sağlık konuları hala gündeminizde. Eller, ayaklar, solunum yolları ve sinir sistemi ile ilgili konular gündeminizde. Bu konularda daha dikkatli olmalısınız. Daha önceden yarım kalmış sağlık konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Bunu tamamlayacaksınız. Çözüm üretmek bu hafta daha kolay olacak. Sağlık konusunda ameliyat veya operasyonlarda gündeme gelebilir. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Bunlarla ilgili başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu hafta duygusallık daha fazla olacak. Daha duygusal olacaksınız. Özellikle ilişkilerinizde duygusal kararlar alacaksınız. Evlilik planı olanlar önümüzdeki hafta bu planınızı tamamlayabilirsiniz. Bu evlilik uzun süreli bir evlilik olacak. Bu hafta eşinizle ilgili, ortağınızla ilgili olumlu para konuları karşınıza çıkacak. Bu yeni bir para konusu da olabilir. Bu hafta partnerinizle romantik planlar yapmak için uygun olacak. Bununla ilgili biraz fazla harcamalar da yapabilirsiniz. Borç alacak konuları daha fazla gündeminizde olacak. Bunlarla ilgili çözümler üretmek zorunda kalacaksınız. Bu durumlar sizi biraz bunaltabilir. Borçlarınızı nasıl ödeyebilirsiniz? Bununla ilgili sürekli araştırmalar yapmaya başlayacaksınız.
Miras konuları gündemimizde ise bununla ilgili de çözümler karşınıza çıkacak. İşlemlerinizi de hızla tamamlayacaksınız. Yeni yatırım konuları, yeni sözleşmeler gündemimizde olacak. Bu konularda net olacaksınız. Yeni kredi konusu da gündemimizde ise bununla ilgili imzaları da atabilirsiniz. Bu hafta bunlarla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar finans sektöründe, hukukla ilgili sektörde, gizli bilimlerle ilgili alanlarda, sanatla ilgili alanlarda, çocuklarla ilgili konularda işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Bu hafta evinizle ilgili dekorasyon değişikliği de yapabilirsiniz. Bununla ilgili harcamalarda daha fazla yapabilirsiniz. Beklediğiniz para varsa bu hafta elinize geçebilir. Para ve yatırımla ilgili eski konular karşınıza çıkabilir. Bunları sonuçlandırmaya da çalışacaksınız. İletişim, medya, pazarlama, lojistikle ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta güzel gelişmeler olacak. Bu işlerden para kazanmak daha kolay olacak. Daha şanslı olacaksınız. Sezgilerinizle ilgili, mistik konularla ilgili, psikik güçlerle ilgili öğrendiklerinizi artık daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Bu konular sizin psikolojik olarak sorunlarınızı çözmenize de yardım olacak. Ortaklarınızla ilgili, eşinizle ilgili hukuksal konular varsa bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Sonuçlarını Temmuz sonuna kadar alabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı diğer sosyal ağlarda paylaşırsanız da bana destek olursunuz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında borç alacak konularıyla ilgili haberler alabilirsiniz. Bunlarla ilgili yeni borç konuları da gündeme gelebilir. Sağlığınızla ilgili harcamalar da hafta başında yapabilirsiniz. Mirasla ilgili haber bekleyenler hafta başında yeni haberler alabilirsiniz. Miras konuları sonuçlanabilir. Hafta ortasında uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan uzun yolculuklarla ilgili konular hafta ortasında sonuçlanabilir. Hafta ortasında yurt dışı seyahatine de çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili ertelediğiniz konuları tamamlayabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar aylardır üzerinde çalıştığınız konuları sonuçlarını hafta ortasında alabilirsiniz. Eğitimle ilgili hafta boyunca da başarılı olacaksınız. Haftanın son gününde işlerinizle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. İş konusunda artık geçmişi geçmişte bırakmak zorundasınız. Son aylarda hayatınıza katılan yenilikleri görecek ve bu yeniliklerle devam edeceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu haftadan sonra ilişkilerinizle ilgili sürekli konular gündemimizde olacak. İş ilişkileriyle yoğun olacaksınız. Özel ilişkilerinizle yoğun olacaksınız. Evlilik hazırlığı yapacaksınız. Evlilik organizasyonları yapacaksınız. Sorunlu giden evliliğinizi veya ilişkinizi de sorgulayacaksınız. Ortak işlerle ilgili başlangıçlar yapacaksınız. İş arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeye başlayacaksınız. Ortak işlerle ilgili çalışmalarda da yoğun olacaksınız. Sorunlu giden ortaklık konularını düşüneceksiniz. Belki ayrılma kararı da alabilirsiniz. Bu hafta ikili görüşmeler sizi yorabilir. Sizi biraz gergin yapabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili bu hafta yeni kararlar alacaksınız. Bunları da Temmuz sonuna kadar uygulayacaksınız. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ancak duygu ve mantık karmaşası yaşayacaksınız. Aniden karar alıp aniden de uygulayacaksınız. Eğitim hayatında olanlar eğitim konularıyla çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir. Zorlanabilirsiniz. Sabrederseniz de
büyük başarılar kazanabilirsiniz. Sahne sanatlarıyla ilgileniyorsanız bu hafta ön sıralarda olacaksınız, göz önünde olacaksınız. Sahnelerle ilgili düşünceleriniz, fikirleriniz artık değişmeye başlıyor. Sahne hayatınızla ilgili yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu yenilikleri de kabullenmek zorunda kalacaksınız. Bu hafta topluluk önünde daha fazla zaman geçireceksiniz. Fikirlerinizle, konuşmalarınızla ön sırada olacaksınız. Ancak söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Konuşmalarınıza daha dikkatli olmalısınız. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Yeni yatırım planları da yapabilirsiniz. Aniden karşınıza çıkacak olan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bu konuda eşinizden ya da partnerinizden de yardım alabilirsiniz. Mars burcu veya Satürn burcu, Kova burcu olanlar bu hafta yoğun bir iş temposunda olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Sabredemezseniz işinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta yeni işe başlamak, iş değiştirmek, terfi etmek, iş yeri değiştirmek konuları da gündemimize gelebilir. Son haftalarda sağlıkla ilgili sorun yaşadıysanız bu hafta sağlık konularıyla ilgili güzel haberler almaya başlayacaksınız. Sene başından beri Satürn sizi eğitmeye çalıştı. Disiplinli olmanız için sizi eğitmeye çalıştı. Bu konuda zorlandınız ancak öğrenmeye de başladınız. Umarım başladınız. Şimdi bu öğrendiklerinizde daha başarılı olacaksınız. Siz planlı yaşamayı sevmeyen birisiniz ancak Satürn size planlı olmayı da öğretecek. Ama siz yine de hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Sizin hayalleriniz bu sene sonuna kadar gerçek olacak. Son haftalarda aşk konusu sürekli gündemimizdeydi. Bu hafta geçmişte yaşadıklarınız tekrar karşınıza çıkabilir. Aşk ilişkinizde aslında güzel gelişmeler var. Ancak bazı anlaşmazlıklar var, yanlış anlaşılmalar var. Bu yüzden sakin olmalısınız, kararlar almanız biraz zor olacak. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı paylaşırsanız sosyal mecralarda bana destek olursunuz. Şimdiden bunun için teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Yoğun görüşmeler halinde olacaksınız. Evliliğiniz, ortaklığınız veya ilişkinizle ilgili net karar almak isteyeceksiniz ancak duygu ve mantık karmaşası yaşayacaksınız. Evinizi taşımak, ev almak, ev satmak, evinize tadilatlar yapmak, evinize yenilikler katmak için hafta başı uygun olacak. Bunları hızla gerçekleştirebilirsiniz. Hafta ortasında banka kredisi, borçlar, hukuksal işlemlerle ilgileneceksiniz. Borç alacak konularında bazı sonuçlar alacaksınız. Kredinizi kapatabilirsiniz. Borçlarınızı kapatabilirsiniz. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Sözleşmelerle ilgili imzaları da hafta ortasında atabilirsiniz. Haftanın son günlerinde yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan bu konular artık netleşecek. Hafta sonunda eğitimle ilgili, yurt dışından eğitimle ilgili konularda beklediğiniz haberler varsa bunları da alabilirsiniz. Hafta sonunda uzak yerlerden beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Bununla ilgili belki de uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 14-20 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda eşinizle ilgili konular gündemimizdeydi. İlişkinizi muhakeme ettiniz, evliliğinizi sorguladınız. Belki her şeye yeniden başlama kararı aldınız. Belki de ayrılma kararı aldınız. Geçen haftalarda aldığınız kararlar bu hafta tekrar karşınıza çıkacak. Tekrar görüşmeler yapacaksınız. Bu haftada kararlarınız belki net olmayacak. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Ebeveynlerinizin sağlık konularıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz.
Ebeveynlerinizin kalp, kan dolaşımı ve sırtla ilgili sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Son haftalarda aşk ilişkinizle ilgili bazı kararlar almak istediğiniz, bazen gerildiniz, bazen duygularınız karıştı, mantıklı düşündünüz. Bu hafta aşk ilişkinizde daha duygusal olacaksınız. Son haftalardaki gerginlik artık ortadan kalkacak. Evli ve ilişkisi olanlar partnerinizle birlikte duygusal zamanlarda yaşayabilirsiniz. Bunun için bu hafta planlar yapabilirsiniz. Duygusallık daha yoğun olacak. Yeni aşk arayanlar bu hafta aşkı bulmanız kolay. Duygusal bir anınızda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu hafta sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kalp, sırt, kan dolaşımı ve bel kemiği ile ilgili daha dikkatli olmalısınız. Bu konularda kontrollerinizi kesinlikle yaptırmalısınız. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda daha duygusal olacaksınız. Çocuk veya çocuklarınızın sağlığıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konuda da olumlu haberler alacaksınız. Bu hafta topluluk önünde olacağınız işlerinizde daha fazla para kazanacaksınız. Sahne sanatlarıyla ilgileniyorsanız bu alanlardan daha fazla para kazanacaksınız. İnşaat, dekorasyon, yemekle ilgili işleriniz varsa, eğitim konularınız varsa bu işlerinizle ilgili topluluk önünde olacaksınız. Bu işlerinizden daha fazla para kazanacaksınız. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı da bu hafta tamamlayabilirsiniz. Doğum haritanızda balık burcu 0-6 derece arasında ise bu hafta sizin haftanız olacak. Enerjiniz yüksek olacak. Her şeye yetişmeye çalışacaksınız. Sanki bir şeyler kaçıyor gibi hissedebilirsiniz. Bazı şeyleri şaşkınlıkla karşılayacaksınız. Bu hafta şanslı olduğunuzu bilmelisiniz. Hisleriniz çok kuvvetli olacak. Bunu da bilmelisiniz. Temmuz 2021 sonuna kadar olan süreçte şanslı olduğunuz konuları not edin. Eğitim aldığınız konuları not edin. Hayattan neler öğreneceksiniz? Bunları not edin. Parasal olarak neylerle karşılaşacaksanız bunları da not edin. Aşkta, işte şansınız ne olacak? Bunları hep yazın. Çünkü Aralık 2021 Mayıs 2022 arasında bunlara benzer şeyler yaşayacaksınız. Şimdiden fragmanını yaşayacaksınız. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili daha fazla harcamalar yapabilirsiniz. Daha dikkatli olun. Sene başından beri ruhsal olarak biraz zor bir süreç geçirdiniz. Aslında önümüzdeki sene sonuna kadar da bu süreç devam edecek. Ama siz bu süreci kendinizi eğitmek, kendinizi yenilemek için kullanırsanız daha iyi olacak. Psikolojiyle, sosyolojiyle, astrolojiyle, felsefeyle ilgilenirseniz, teknolojik alet ve sistemleri kullanmayı öğrenirseniz bu 2 seneyi büyük başarılarla tamamlayabilirsiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşünmeye başlayacaksınız. Sene başından beri kriz olarak gördüğünüz konuları bir düşünün. Şimdi bu krizleri fırsata çevirmeye de başlayabilirsiniz. Haftaya gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları paylaşırsanız bana destek olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. 14-20 Haziran haftasına gün bakacak olursak hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Psikolojinizi etkileyen konulardan da uzak durmalısınız. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu sektörlerdeki işlerde veya eğitim alanlarında başlangıçlarda yapabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler yapacaksınız. Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkinize dair net sonuçlar da alabilirsiniz. Evlilik kararı alabilir ve hafta ortasında uygulayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Ortak işlerinizle ilgili de hafta sonunda bazı konuları sonuçlandıracaksınız. Haftanın son günlerinde borç alacak konuları gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgili gergin olabilirsiniz. Uzun zamandır sizi üzen boş kalan konularını da artık kapatabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili, parayla ilgili, hukuksal konularda varsa bunlarla ilgili sonuçları da hafta sonunda alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.